Merhaba arkadaşlar, bugün yanımızda yeni dikey süpürge alacakları yakından ilgilendiren iki ürünümüz var. Birincisi yaklaşık 1 yıldır kullandığımız Philips AquaTrio 9000 kablosuz ıslak kuru süpürge ve diğeri şu an adından sıkça söz ettiren Dyson V15S Ditec Submarine ıslak kuru kablosuz elektrikli süpürge var. Bugünün tarihiyle iki ürün de markalarının amiral gemileri ve en yüksek fiyatlı ürünleri. Philips AquaTrio 9000 bu videonun çekildiği tarihte 24.000 lira bandındayken Dyson V15S Ditec Submarine 35.000 lira civarında satılmakta. Yani arada 10-11 bin lira civarında bir fark var. Bu arada baştan söyleyeyim. Bu video bir karşılaştırma testi. Dyson'ın detaylı incelemesi bir sonraki videoda gelecek. Philips'in zaten incelemesi kanalda mevcut. Yukarıdaki karttan o videoya gidebilirsiniz. Bu videoda elimizden geldiğince objektif olup hiçbir taraf tutmadan aynı koşullarda bu iki ürünün karşılaştırmasını yapacağız. Bu karşılaştırmayı yaparken de bazı koşullar yaratacağız ve bu koşullarda süpürgelerin başarılı olmasını bekleyeceğiz. Koşullarımızı sıralayacak olursak eğer önce kuru süpürme testleriyle başlayacağız. Ardından ıslak süpürme testlerini gerçekleştireceğiz. Kuru süpürme testinde ilk testimiz standart kalın tüylü halıda ilerleme testi olacak. Hangi süpürge daha rahat ilerliyor ona bakacağız. İkinci testimizde ise bu halı üzerine dökülen çöplerde süpürme performansına bakacağız. Burada süpürge çöpleri direkt çekebiliyor mu yoksa itekliyor mu bunu gözlemleyeceğiz. Ardından pamuklu kilim üzerindeki performanslarına bakacağız ve kuru süpürmede sert zemin yüzeylerdeki performansını da inceleyeceğiz. Ve son olarak koltuk temizleme başlığıyla süpürme performansına da değineceğiz. Kuru süpürme ile testlerimizi gerçekleştirdikten sonra en çok merak edilen ıslak süpürme testlerini gerçekleştireceğiz. Islak süpürme aşamalarımızda şöyle olacak. İlk olarak yere su döküp ıslak süpürme yapmadan sırf vakumlama özelliğini test edeceğiz. Ardından sıvı testlerde yerde önce leke bırakıp bırakmadığını test etmek için Nescafe döküp süpürmeyi deneyeceğiz. Islak testte son olarak da sıvının yoğunluğunu arttırarak yere ayrı ayrı telveli bir Türk kahvesi ve yoğurt dökerek test yapacağız. Islak ve kuru süpürme testlerinden sonra makinelerin haznelerini ve fırçalarını temizleme karşılaştırmasını da yapacağız. Başlangıçta %100 şarjı olan süpürgelerin testler sonunda ne kadar şarjlarının kaldığını da gözlemleyeceğiz. Şimdi hemen karşılaştırma testlerimize başlayalım. İlk olarak Dyson'la halı temizleme başlığını takıp kalın tüylü halıda ilerleme testimizi yapıyoruz. Halıda ilerlemesi önünde dönen bir fırçası olduğu için biraz zor ama yine de fazla güç uygulamam gerekmedi. Ayrıca süpürgenin hafif olması halıda ilerlemesini de kolaylaştırıyor. Halıyı çekme gücü de oldukça iyi. Philips'te ise başlık halıya Dyson'a göre daha fazla yapışıyor ve ilerlemeyi güçleştiriyor. Düşük güç modunda daha iyi ilerlerken yüksek vakum gücünde itmek için daha fazla güç uygulamam gerekiyor ve Philips'in ağırlığının Dyson'dan daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Şimdi halının üzerine mercimek taneleri dökerek süpürgelerin performanslarına bakacağız. Dyson mercimek tanelerini büyük oranda çekse de sizin de gördüğünüz gibi başlıkla halı arasında boşluk kalmadığı için mercimekleri yığarak önünde sürükledi. Birkaç hamleden sonra kalan mercimekleri de içine çekti. Philips ise başlık ile halı arasında kalan yeterli boşluktan hiç zorlanmadan tek seferde tüm mercimek tanelerini çekmeyi başardı. Pamuklu kilim üzerinde yaptığımız testte halı üzerine çay taneleri dökerek süpürgelerin performansına baktık. Dyson ilerleyişi pamuklu kilimde çok rahat ve çay tanelerini de hiç zorlanmadan tek ileri geri hareketinde temizlemeyi başardı. Philips'in aynı halı üzerindeki ilerleyişi de Dyson gibiydi ve temizleme performansı da Dyson'la tamamen benzerdi. Şimdi sırada sert zemin testimiz var. Burada Dyson'ın lazer ışık teknolojisine sahip ünlü Fluffy Optik temizleme başlığını takıyoruz. Yerlere görünmesi açısından da un serperek iki süpürgeyi de test ediyoruz. Dyson yerdeki unları hiç zorlanmadan tek seferde temizlemeyi başarıyor. Philips'e geldiğimizde ayrı bir başlığı bulunmuyor. Halı ve sert zemin için tek başlığa sahip. O yüzden aynı başlıkla yerdeki unları temizliyoruz. Philips de hiç zorlanmadan tek seferde yerdeki unu temizlemeyi başarıyor. Ayrıca belirtmek isterim ki Dyson'ın lazer ışığı şüphesiz ki Philips'e göre tozları göstermede daha başarılı. Dyson ve Philips'in koltuk temizleme başlıklarını takıp ufak bir test yaptık ve koltuk üzerindeki performansları da tamamen benzer nitelikteydi.
Şimdi hepimizin merak ettiği ıslak temizleme başlıklarına geldik. Dyson Submarine başlığında sadece tek bir çalışma modu var. Başlığı takınca LED ekranda su ibaresi çıkıyor ve herhangi başka bir ayarı bulunmuyor. Philips'te ise ıslak başlığı takınca 3 farklı temizleme modu karşımıza çıkıyor. Bu modları su vermeyi kesip sadece vakumlama, az su ile temizleme ve daha yoğun su kullanımı ile temizleme şeklinde görüyoruz. Ayrıca Philips'te deterjanla temizleme de yapılabilmekteyken Dyson'da yalnızca temiz su ile temizlik yapılabiliyor. Şimdi ilk olarak yere sadece su döküp ikisinin de performanslarına bakıyoruz. Dyson Submarine başlığı ile suyu içine çekiyor. Fakat belirtmeliyim ki Dyson'da vakumlama olmadığı için sadece mikrofiber rulonun dönmesi ile suyu yerden alıyor. Karşılaştırmanın adil olması açısından Philips'in sadece vakumlama özelliğini kullanmadan az su verme modu ile suyu çekmeyi deniyoruz. Ve Philips'in az su verirken de vakumlama sistemi çalışmaya devam ettiği için yerde kalan su miktarı daha az oluyor. Şimdi yere biraz Nescafe döküyoruz. Bu testte yerde leke bırakıp bırakmadıklarını inceleyeceğiz. Dyson ile başladığımızda Submarine başlığı ile Nescafe'yi taşın üzerinde ilk önce biraz yayıyor. Birkaç hamle daha yaptıktan sonra yerdeki Nescafe'yi başarılı bir şekilde temizliyor. Philips'e geçtiğimizde ise burada Philips'in vakumlama özelliği de kendini gösteriyor. Daha az hamlede yerde en ufak leke bırakmadan temizlemeyi sağlıyor. Ardından sıvının yoğunluğunu arttırarak makineleri biraz zorluyoruz. Söylemeliyim ki bu test makineler için en zorlu test olacak. Yere telveli Türk kahvesini döküyoruz. Yine Dyson Submarine ile testimize başlıyoruz. Submarine başlığı öncelikle yerdeki kahveyi ileri iterken yere sıvayarak gidiyor. Geri çekerken temizleyerek geliyor. Tekrar ileri giderken yeniden kahveyi bulaştırıyor. Birkaç hamle yapmama rağmen bir türlü tamamen kahveyi temizlemeyi başaramadı. Philips'e geçtiğimizde ise kahveyi yere sıvamadığı görülüyor. Birkaç hamlede temizlemeyi sağlıyor. Eser miktarda da kahve lekeleri kaldığını görüyoruz. Burada şunu da belirtmeliyim ki bu testte de adil olması açısından Philips'in su verme gücünü arttırmadık. Düşük su modu ile temizliği tamamladık. Belki yüksek su verme modunda daha başarılı bir temizlik sağlayabilirdi. Fakat atlamadan söylemeliyim ki ders aralarında başlığın zıplamasından dolayı kalıntılar ne olursa olsun kalıyor. Son olarak yoğunluğu daha da arttırarak yere yoğurt döküyoruz. Dyson yoğurdu başarılı bir şekilde tek seferde temizliyor. Fakat şunu görüyoruz ki önceki yaptığımız temizlikten sonra Submarine başlığını kesinlikle iyice temizlemek gerekiyor. Biz testler sırasında iki süpürgenin de temizliğini yapmadan kullanıma devam ettik. Bu yüzden yoğurt lekesinden sonra Submarine başlığı yere Türk kahvesi lekeleri bıraktı. Yani her temizlikten sonra Submarine başlığını iyice temizlemek gerekiyor. Philips'le testimizde yoğurdu çekerken o da Dyson gibi hiç zorlanmadan tek hamlede temizliyor. Philips'in başlıkları kullanım sırasında da kendi kendini temizlediği için herhangi bir leke kalıntısı bırakmıyor. Burada çift rulolu başlık gerçekten işini doğru bir şekilde yapıyor. Laminant parke üzerinde sonucu da merak ettiğim için iki makineyi de parke üzerine götürerek kısa bir deneme yaptım. İkisinde de sonuç benzer şekilde oldu. Taş yüzeydeki kadar su bırakmadan gayet güzel bir şekilde temizliği sağladılar. Şimdi süpürme testlerinden sonra makinelerin haznelerini temizleme kısmına geçiyoruz. Dyson'ın toz haznesi tek hamlede hazneye el değmeden kolu aşağı doğru itince içindekileri boşaltıyor. Gerçi ben ilk denememde alt kapağı hemen açmayı başaramasam da sonrasında kapak açılarak içindeki tüm çöpler rahatlıkla döküldü. Philips'te ise üzerindeki kapağı çıkartıp hazneyi ters çevirerek yine el değmeden temizliği sağlıyoruz. Submarine başlığının temizliğine gelecek olursak Philips'e göre oldukça zahmetli olduğunu söyleyebilirim. Başlığın neredeyse tüm bileşenlerini tek tek ayırarak yıkamamız gerekiyor.
Ardından da mikrofiber başlığını kurutmak gerekiyor. Philips'te ise bu iş gerçekten çok kolay. Makineyi standına yerleştirdikten sonra tek bir tuş ile ıslak temizleme başlığı 4 dakika kadar bir sürede kendiliğinden tamamen temizleniyor. Hatta yüksek devirde dönerek neredeyse fırçalar kuru bir şekilde haznesinden çıkıyor. Yine de kalan nemin kuruması için fırçaları çıkartıp standdaki yerlerine takıyoruz ve kısa bir sürede kuruması sağlanıyor. Son olarak belirtmek isterim ki Dyson'ın çalıştırma tetiğine temizlik sırasında sürekli basmak zorunda olduğumuz için bu durum beni biraz zorladı. Philips'te zaten tetik olmadığı için böyle bir durum yok. Bu sorundan muzdarip olan Dyson kullanıcıları için internette biraz araştırdıktan sonra tetiği sabitleme aparatı satıldığını gördüm. Dileyen bu aparatlardan edinerek bahsettiğim sorundan kurtulabilir. Bu testler sonunda şarjları %100 olan makinelerin kalan şarj süreleri Dyson'da %60, Philips'te ise %70 olarak görülüyor. Evet arkadaşlar, Philips AquaTrio 9000 ve Dyson V15 S-Detect Submarine karşılaştırmamız bu şekildeydi. Mümkün olduğunca objektif yorumlarımızı testler sırasında sizlere aktardık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek olmak için katıl abonesi de olabilirsiniz. Sonraki videomuz Dyson'ın detaylı inceleme videosu olacak. Kaçırmamak için bildirimlerinizi de açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.